Merhaba sevgili dostlarım, ben Neşe. Bilmeyenler için söylüyorum, bir yıldır Çin'deyim ve bugün sizlerle Çin'deki sağlık sistemi hakkında detaylı bir sohbet yapacağız. Çin'e taşınmayı düşünen, burada yaşayan veya sadece Çin'de yaşamak nasıldır merak eden herkes için çok kapsamlı bir içerik hazırladım. Özellikle Çin'de yaşayan bir yabancı olarak benim ve çevremdeki arkadaşlarımın tecrübelerini de paylaşacağım. Mesela biz şu anda özel bir sağlık sigortasıyla tedavi oluyoruz ve herhangi bir ücret ödemiyoruz. Bunun yanı sıra ilaçlar da ücretsiz oluyor. İşte tüm bunları detaylı konuşacağımız videomuza hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Çin'in sağlık sistemi temelde devlet destekli ama ücretli bir sistem. Yani tamamen bedava değil. Birçok insan aslında Türkiye'deki SGK sistemine benzetiyor ama arasında önemli farklar var. Burada devlet hastaneleri çok yaygın. Devlet destekli sigorta sistemi sayesinde insanlar çok daha düşük ücretlerle tedavi olabiliyor. Ama yine de doktora gitmek tamamen bedava değil. Belli bir kayıt ücreti ödüyorsunuz. Testler ve ilaçlar için de fark ödemesi yapıyorsunuz. Özel hastaneler ise genelde daha konforlu, daha hızlı ama çok daha pahalı. Özellikle uluslararası hastaneler yani yabancılara yönelik hizmet verdikleri için Batı ülkelerindeki fiyatlara oldukça yakın. Çin'de devlet sigortasına Yibao deniliyor. Her Çin vatandaşı çalışmaya başladığında maaşından kesinti yapılarak bu sigortaya dahil oluyor. İşveren de belli bir katkı payı ödüyor. Sigortalı birinin devlet hastanesindeki gittiğindeki avantajları ise şu şekilde: doktor muayene ücretleri çok ucuz, tahliller ve tetkikler sigorta kapsamında önemli ölçüde ucuz, ilaçlar da devlet desteğiyle daha uygun fiyatlı. Ama tamamen bedava mı? Hayır. Her adımda ufak bir fark ücreti ödüyorsunuz. Türkiye'deki katkı payına benziyor diyebilirim. Devlet hastaneleri Çin'de genelde çok kalabalık. Sabah çok erken saatlerde gidip kayıt sırası almak gerekiyor. Doktoru görmek için önce bu kayıt ücretini ödüyorsunuz, sonra muayene oluyorsunuz. Doktor sizi kan tahlili, röntgen gibi testlere yönlendirebilir. Bu testlerin de ücretlerini genelde her aşamada ayrı ayrı ödüyorsunuz. Sonuçlar çıktığında tekrar doktora gösteriyorsunuz. Ama dostlar, şu anda Çin'deki en önemli sorun benim için ne derseniz dil meselesi. Doktorların çoğu sadece Çince konuşuyor. Büyük şehirlerde bazılarının sınırlı İngilizcesi olabilir ama bu da garanti değil. O yüzden biraz temel Çince bilmek devlet hastanelerinde çok iş kolaylaştırır. Özel hastaneler ve uluslararası klinikler ise çok daha konforlu, daha az sıra var. Çoğu doktor İngilizce konuşabiliyor. Hizmet kalitesi yüksek ama fiyatlar da yüksek. Eğer Çin devlet sigortasına kayıtlı değilseniz veya o hastaneyle devlet anlaşması yoksa tüm masrafı cepten ödüyorsunuz. Bu noktada özel sağlık sigortası devreye giriyor. Kendi deneyimimden de paylaşayım. Çin'de çalıştığınız yer size özel sağlık sigortası yaptırıyorsa gerçekten çok avantajlı oluyor. Biz şu anda özel bir sigorta kullanıyoruz ve herhangi bir ücret ödemiyoruz. Doktor muayenesi, tahliller, tedavi ücretleri, hatta ilaçlar bile hepsi sigorta kapsamında. Yani Çin'de çalışıyorsanız ve işvereniniz size özel sağlık sigortası sağlıyorsa mutlaka değerlendirin. Çünkü bu hem devlet hastanelerinde hem de bazı özel hastanelerde çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Özellikle yabancıların sıklıkla tercih ettiği uluslararası hastanelerle anlaşmalı sigorta paketleri var. Aynı zamanda bu özel hastanelerdeki doktorların çoğu da İngilizce konuşabiliyor. Hatta bizim sigortamızın şöyle bir imkanı da var. Bize İngilizce bilen bir danışman atıyorlar. Doktor Çince bile bilmese çevirmenlik yapıyor bizim aramızda. Bir de Çin'de çok yaygın olan geleneksel Çin tıbbı var. Bitkisel tedaviler, akupunktur, hacamat gibi yöntemler resmi olarak devlet sisteminin bir parçası. Devlet hastanelerinde hem Batı tıbbı hem de Çin tıbbı bölümleri bulunuyor. İstersen batılı bir doktorla görüşürsün, istersen bitkisel reçeteler veya akupunktur hizmeti alırsın. Çin'de yeniysen veya taşımayı düşünüyorsan birkaç önerim olacak. WeChat veya Alipay kur ve cüzdanını aktif et, çünkü her ödeme sistemi tamamen dijital. WeChat içinde bazı hastanelerin mini programları var. Oradan randevu olabilir, test sonuçlarına ulaşabilirsin. Temel sağlık terimlerini Çince öğrenmeye çalış. Ateş, baş ağrısı, alerji, tansiyon gibi kelimeler hayat kurtarabilir. Uzun süreli kalacaksan mutlaka bir sağlık sigortası yaptır. Devlet sigortası veya özel sigorta seçeneklerini incele. Evet, bugün Çin'deki sağlık
sistemiyle ilgili tüm bildiklerimi sizlerle paylaştım. Devlet destekli ama ücretli bir sistem var. İyi bir sigorta yaptırırsanız çok avantajlı hale gelebiliyor. Biz şu an dediğim gibi özel sağlık sigortası kullanıyoruz ve hiçbir ödeme yapmıyoruz. İlaçlar bile ücretsiz ama devlet hastaneleri de sigortalılar için oldukça uygun fiyatlı. Yani bir muayene ücreti şu anki güncel kurla 50 liraya falan geliyor sigortalı insanlar için. Dostlar, umarım bu video sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Çin'de yaşamla ilgili başka sorularınız varsa bana mutlaka yazın. Çünkü ben bu videoyu çekmeye de gördüğüm bir yorumdan sonra karar verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.